Blockchain teknolojisinde en büyük problem neydi? Dolandırıcılar, yani scammerlar. Peki, yepyeni bir teknolojiyle bunun NFT alanında çözülebileceğini söylesem size? Arkadaşlar, yeniliklerin ilk kaynağı olan Kripto Kurdu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben proje ekibinden Doğukan. Bugün yine ilk defa duyacağınız bir devrim olan geri verilebilen NFT'lerden bahsedeceğim size. Bu tanım birazcık farklı gelmiş olabilir size, geri vermek ne demek diye. Gelin bunların detaylarına birazcık bakalım. Yeni bir kontrat adresinden bahsediyoruz burada. Yeni bir teknolojiden bahsediyoruz. ERC-721R dediğimiz yeni bir kontrat çeşidi. Peki bunlar nedir? Biliyorsunuz NFT'ler, coin'ler, token'lar, bunların hepsi akıllı kontratlar üzerine yazılan şeyler. Peki bizim buradaki konumuz nedir? Biz bir NFT'yi aldığımızda yaratıcının, o kontrat yaratıcısının belirlediği zamanlarda bunları paramızı iade edebilecek şekilde geri verebiliyoruz. Peki bunlar bize neler sağlıyor? Mesela diyelim ki, bakın burada bir örnek vermiş bize. Kontrat yaratıcısı 30 gün içinde bunun geri iade edilebildiğini söylemiş. Yani ben NFT'yi aldıktan sonra 30 gün boyunca ne olursa olsun ilerleyişini beğenmedim mi projenin veya vazgeçtim, almak istemiyorum, fiyatının yükselmediğini gördüm. Koşulsuz şartsız ben bu NFT'yi girip iade edebiliyorum NFT sahibine. Ve bu sayede floor price'ları, yani NFT'nin fiyatının düşme olasılığını ortadan kaldırıyor aslında bu proje. Neden? Çünkü ben atıyorum 1 Ethereum aldığım bir NFT'yi neden 0.9'a satayım? İstediğim zaman 1 Ethereum'dan bunu geriye verebilirim. Bu çok güzel bir teknoloji bu yüzden. Aynı zamanda bu sayede bir riskimiz de olmamış oluyor en azından belirli bir süre içerisinde. O yüzden bu da herhangi bir şeyi, dolandırıcılığı vesaire tamamen engelleyebilecek bir şey bizim için. Gördüğünüz gibi burada 4 farklı proje var şu anda bu şekilde ERC-721R altyapısında çalışan. Biz bunlardan yakın zamanda satışı olacak Podium'dan birazcık bahsedeceğim size ve bunun detaylarından bahsedeceğim. Şimdi kafanıza takılan sorular olacak. Burada bakın bir sıkça sorular kısmı da yapmışlar. NFT'yi biz geriye verdik. Bu NFT ne oluyor? NFT yaratıcıya geri döndüğünde isterse bu kişi tekrar bunu satabilir, başka bir yerde tekrar satışa sunabilir veya giveaway yapabilir. Kesinlikle bunda yakma veya kilitlenme gibi bir şey yok. Tamamen eline geri geçiyor. Kesinlikle güvenilebilir mi? Evet, şimdi kontrat kısmından da sizinle beraber inceleyeceğiz bunu. Eğer kontratına bunu yazdıysa, bu özelliği orada aktifse buna güvenebiliriz. Geri alacağına güvenebiliriz bunun. Şimdi gelin birazcık şu Podium tarafına bakalım önce. Proje bize neler vaat ediyor? Önce ondan bahsedelim. Podium tarafında burası aslında bir içerik üreticiler için kurulmuş bir Launchpad platformu. Yani bu ne demek? Atıyorum siz bir tane YouTube kanalı, Twitter sayfası vesaire bir şey buldunuz. Şu anda 1000 tane takipçisi var. Ve ileride gerçekten iyi çalıştığını ve onun başarılı olabileceğini düşünüyorsunuz. Siz bu Podium sayesinde ona yatırım yapabiliyorsunuz. Ardından Podium'daki bu insanın reklam panolarından ileride kar alabiliyorsunuz. Belli bir yüzde alabiliyorsunuz. Mesela örnek verelim, ben yeni bir YouTube kanalı kurdum. Benim şu anda 1000 tane takipçim var ve benim ekipmanlara ihtiyacım var. Atıyorum işte iyi bir mikrofon almam gerekiyor, bir kamera almam gerekiyor vesaire gibi veya reklam sponsorluk anlaşmaları için bir bütçeye ihtiyacım var. Bunun için burada geliyorum, bir hesap yaratıyorum. Ardından siz eğer bana güveniyorsanız diyorsunuz ki tamam, bu adam ileride başarılı olabilir. O yüzden ben ona bir yatırım yapmak istiyorum. Bana yatırım yaptığında atıyorum reklam panomun %10'u senin artık. İleride ben geldim 1000 aboneden 100.000 aboneye çıktım. Ve geldi Binance bana reklam vermek istiyor. Binance'in verdiği reklamdan bunun %10'u size geliyor otomatik olarak Podium üzerinde. Bu çok farklı, güzel bir şey ve tabii ki ardından bunun olasılığı da olacak. Sen benim reklam alanımı da satabilirsin tekrar başka birine ve oraya gelip başka biri de reklam verebilir. Bu yüzden farklı bir proje. Şu anda araştırmalarıma rağmen buna rakip olabilecek bu tarz çalışan başka bir projede bulamadım açıkçası. Bir ilk olacak o yüzden böyle. Karışık olduğu için ayrıca Podium'un ben burada ekibine de çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü yanlış hatırlamıyorsam bir canlı yayınımızdan sonra gece 4 gibi
Discord'larına gittim ben. Hani birazcık projeyi araştırmak için. Baktım böyle 4-5 kişi konuşuyordu orada, sohbet ediyordu. Girdim aralarına, ya dedim bana da anlatabilir misiniz projeyi? Yani ben böyle merak ediyorum vesaire diye. Ve orada founder'ları vardı, kurucuları vardı. O kurucuları bana böyle tane tane güzel her şeyi anlattı. O yüzden çok hoşuma gitti. Ekibi gerçekten destekliyor projeyi ve arkasında duruyor. Bunu görmek benim hoşuma gitti. Ayrıca şöyle bir konuşma da gerçekleşti. Biz biliyorsunuz böyle reklam, sponsorluk vesaire almıyoruz. O yüzden tek şeylerimiz sizin için genelde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bunların Podium'un bir sonraki NFT satışlarında bize toplam şimdilik sadece 15 tane whitelist verme sözü verdiler. Ve biz de bunları sizlere dağıtacağız arkadaşlar ileriki zamanlarda. Bunun için bir link oluştururuz mutlaka, bir çekiliş yaparız. Ve bu 15 adet whitelist'i sizlere dağıtırız. Gelin şimdi birazcık daha şöyle projenin detaylarına bakalım. Biz ne alacağız? Biz hangi NFT'leri alacağız? Bakın, Podium'a girdiğimizde şu anda satış başladı. Ama sadece whitelist'li olanlar için satış başladı. Buna da alacaktık aslında whitelist ama akıllı kontrata çoktan yazıldığı için bu detaylar hiç buraya koyamadık maalesef. O yüzden bir sonraki satış için bunu anlaştık. Şu anda toplam 218 tane mintlenmiş ve toplamda da bu NFT'den 777 tane var. Peki bunun da satış detayları nerede? Gelin ona da bakalım hemen. Şöyle bir Discord'a geçelim. Bakın, buraya geldiğimizde Mint Details diyelim. Toplam whitelist'tekiler 0.12 Ethereum'a bunu alabiliyorlar. Ve toplam bir tane alabiliyorlar maksimum. Public Mint için ise 0.15 Ethereum'luk bir fiyat var. Evet, ucuz değil, farkındayım. 777 tane olan bir NFT için gerçekten güzel bir fiyat. Ve bunun geriye iade edilebilir olduğu için en azından belirli bir süre için bir riskiniz olmayacak. İstediğiniz anda bunu geri verebileceksiniz. Tek buradaki risk aslında sizin ödeyeceğiniz gas fee olacak. Çünkü Ethereum ağında ve belli bir gas fee'nin üzerinde vereceksiniz. Bir tek bu yanmış olacak sadece bunu yaparken. Burada 2 NFT diyor ama bunların bakın bir tanesi whitelist'e özel. Yani eğer whitelist'iniz yoksa siz de sadece bir tane alabileceksiniz buradan. 16 Nisan gece 12'de, yani 15'i 16'sına bağlayan gece 12'de başladı whitelist'liler için. 2 gün sürecek ve public, yani whitelist olmayan bizler için ise 17'yi 18'e bağlayan gece saat 12'de biz bununla mint yapmaya başlayabileceğiz. Bütün gerekli detayları ben size açıklamalar kısmında link olarak da bırakacağım. Şimdi geri verme kısmına gelelim. Geri verme kısmında değişik bir fonksiyon da var. Çünkü biliyorsunuz normalde bu ön satışlardaki projeler bunları ne yapıyor? Buradan kazandıkları parayı projeyi geliştirmek için kullanıyorlar. Fakat burada bunu başta kullanamayacakları için bunu parçalı bir şekilde açmaya karar vermişler. 721R kontratlarında bu şekilde işliyor genellikle projeler. Mesela buradaki örnek ne demiş? NFT'yi aldınız. Week 0 ile 2 arası, yani ilk 2 hafta içinde %100 bir şekilde paranızı geri alıp iade edebiliyorsunuz NFT'nizi. 2 ile 4. hafta arasında paranızın %80'ini alabiliyorsunuz geriye iade edip. Çünkü bu da neden? Aradaki %20'lik farkı proje alıyor bu sefer. Onun kilitleri açılıyor kontratta ve bunu projeyi geliştirmek için kullanıyorlar. Bir roadmap gibi düşünebilirsiniz. %20'lik bir gelişim yaptılar. Ardından 4 ile 6 arasında bir %20'lik kilitleri daha açılıyor onlar için. Bu %20'yi alıp yine projeyi geliştirmeye devam ediyorlar ve siz paranızın %60'ını geri alabiliyorsunuz. Ve 6 ve 8'de %40'a düşüyor bu. 8 ve 10'da %20'ye düşüyor. Ve ondan sonra 10. haftadan sonra %0'a düşüyor bu sistem. O yüzden buna karar vermeniz gereken nokta, eğer siz full iade almak istiyorsanız nerede? Atıyorum 13. günde, 12. günde siz bu projenin ilerleyişini beğenmediniz. Gideceksiniz, iade edeceksiniz bunu. Ama bir de şöyle bir detay var, onu da ekleyeyim. Eğer NFT'nizi satarsanız veya transfer ederseniz başka bir hesaba, bunu geri iade edemiyorsunuz. Bunun cüzdana bağlı olması gerekiyor. Satın alınan cüzdanda olması gerekiyor en başta. Siz gidip marketten almaya karar verirseniz yine bunu geriye veremezsiniz. O yüzden bunları unutmayın. Sadece mintleyen hesaplar bunu yapabiliyor. Bunu refund etmek için 2 farklı seçeneğimiz var. Bunun bir tanesi, şöyle gelelim. Bu dashboard'a girdiğinizde bunu aldınız diyelim, iade etmek istiyorsunuz geriye. Burada bir dashboard kısmında staking gibi bir yer açılacak size ve oradan refund tuşuna basıp iade edebiliyorsunuz. Peki ben Discord'larına gidip bunu da sormuştum. Dedim ki mesela siz dolandırıcısınız, atıyorum. Ve siteyi kapattınız.
Biz o zaman ne yapacağız? O zaman da blockchain'in nimetlerine geliyoruz. Bunlar nasıl herkese açık, herkesin ulaşabildiği bir platform olduğu için bu akıllı kontratlar. Bakın burası Etherscan'de sizin projeyi görebileceğiniz bir yer. Bu son günlerde kontrat kullanmaya bayağı alışkınız zaten bu Layer Zero NFT'lerinden de. Buradan kontrat kısmına geliyorum. Bu kontrat adresini de ben size aşağıda paylaşacağım Etherscan tarafında. Aynı sayfayı siz de görebilirsiniz. Write Contract kısmına geliyorum. Bakın burada 9. sekmede Refund diye bir seçenek var. Burada tek yapmanız gereken aldığınız NFT'nin biliyorsunuz bir kodu oluyor yukarıda, atıyorum. Hashtag 1213, hashtag %196 vesaire gibi. Oraya gelip bu sayıyı cüzdanınızı bağlayıp Ethereum adresine şu tuşa basıp Ethereum adresinizi de bağlıyorsunuz. Hatta onu da yapalım. MetaMask dedim. Evet, bağladım cüzdanımı buraya. Gelip buraya token ID'sini yazıp 126 write tuşuna bastığınız anda NFT'niz iade ediliyor ve paranız cüzdanınıza geri geliyor. Bu kadar kolay aslında bunu yapmakta. Bunun ilk örneğine şuradan da bakalım. Bakın ilk satışlar yapıldı tabii ki, biliyorsunuz. 217 tane eşya şu anda 154 kişide duruyor. 0.13'ten satılmıştı. Şöyle Discord'dan hatta bir daha bir bakalım. Bakın 0.12'den satılmıştı hatta. Tabii insanlar bunun garanti olduğunu bildiği için 0.15'e koydular bile satışlarını. Ve daha aşağıya düşme şansı yok, en azından belirli bir süreliğine. Çünkü neden? Bu gayet basit bir şekilde istedikleri zaman geri verebiliyorlar. İlk 2 hafta içinde %100, sonra %80, %60 diye. O yüzden bu konunun biz NFT'ler açısından gerçekten çığır açabilecek bir yenilik, dolandırıcıları tamamen engelleyebilecek bir yenilik olduğunu düşünüyoruz. Ve bu ilk projelerden bir tanesi bu kontratla yazılan. O yüzden değerlendirilmesi gerekebilir. Gerçekten farklı bir teknolojinin ilklerinden biri olmak size güzel kazançlar sağlayabilir arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yine aklınıza takılan herhangi bir soru olursa bize YouTube yorumlarından ya da Telegram kanalımıza gelip oradan sorabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.